Şimdi bizim Mitsubishi Lancer'ımız turbo, yani ilk etapta 1.5'ti galiba. 1.5. Bu arada Lancer'ın sahibi Murat, ben de Eray zaten. Şimdi Lancer'ımızda ilk etapta bu arabayı şeysiz aldım, turbosuz aldım. 1.5. Orijinal, sade, fabrika dümdüz, çıkışı. tamamen. Normalde Aynen. 1.5 kaç beygir oluyor? 109. 109 beygir. Şu an üzerinde Turbo ile beraber 185 beygir oldu. 185 beygire çıkmış bir araba. Bir saniye. Bir saniye. Aracın her yerinde emek var. Gerçekten tamponlar olsun, kaputta olsun, her yerinde bayağı bir emek harcanmış. Bunlar orijinalinde herhalde böyle değildi. Normal Demir ama sen maviye çevirmişsin. Maviye Onlar çevirdik. bile çok ince bir Pistonları ayrıntı. sonradan yaptık. Normalde Aynen. kendi demiriyle duruyordu. Biz sonradan yaptık. En basit, yani en ufak ayrıntı olarak radyatörün üzerindeki yani basıncı gösteren sayaçlar sonradan geldi. Daha aslında yapılacak ekstraları var. Bitmedi bizim için ama yani şu an yürüyen şekilde gidiyor. Çok şükür istediğimizi alıyoruz üstünde. Turbo, zaten turbo hortumları buradan gördüğünüzde turbo arka kısımda bayağı bir belli ediyor yani kendini, ben buradayım diyor. Gerçekten güzel olmuş. Peki bunun en çok merak edilen atmosferik motorlu bir arabayı turbolamak, maliyeti, her şeyle dahil. Aklına ne geliyorsa bu arabayı bu şekilde yürür halde kullanabilmek için ne kadar mal oluyor? 4300 dolar. 4300 dolar. Dolar 4 liradan olsa 16, 17, yani 20 bin liraya yakın. 20 bin lira, 20 bin lira demek lazım. Ama Gerçekten sadece turbolamayla bitmiyor aracı. Çünkü arabayı hızlandırdığımız gibi bir de durdurması var. durdurmak da var. Artı debriyaj sistemi bronz debriyaj oldu. Fren sistemi seramik oldu. Yani sadece arabaya yani turboladık bitti değil. Bu turbolanırken zaten araba 2 ay kadar Ankara'da kaldı. Bizim bu araba bu arada Ankara'da yapıldı arkadaşlar. Aynen. Türkiye'de tek yapan şu anda Ankara'da İbo otomotiv var. Bizim sponsorumuz Mitsubishi'nin. Sağ olsun aldı, 2 ay bayağı bir uğraştı, emek verdi ki geçmişi de zaten servisçiliği vardı. Evet. 1.6 kendi aracı üzerinde öncelikle yaptı, tamamlandı. Ondan sonra bitti. Biz ondan sonra zaten devamını getirdik. LPG yok galiba. Yok, kesinlikle aldığım günden beri. LPG yok bu arada. Tabii turboda gerçek turbonun gücünü alabilmek istiyorsan zaten benzinle binmek zorundasın. Tadını almak için gerekiyor. Şunu merak ettim. Burada barı mı görüyorsun? Yok. Barlar aslında direkte. İçeride. O sadece suyun sıcaklık oranını gösteriyor. Suyun sıcaklığını gösteriyor. Aynen, anladım. radyatördeki. İşte ekstradan şu anda daha bağlanacak olan hazırda bekleyen parçalar var. Örneğin yağ tankı, işte yağ sıcaklık ölçer. Onlar var. Şey var galiba. Sende uzaktan çalıştırma falan. Onları da gösterebilir miyiz? Şimdi normalde direkt kumandadan araba çalışabiliyor. Uzaktan çalıştırma sistemi var. Camlar, aynalar falan elektrikli Aynen, galiba. hepsi. Komple her şey. Kapıları kumandadan açıp kapatabiliyor. Camlar, aynalar. Bunlar normalde araç çıkarken kapalı özellik olarak bize geliyor. Evet. Yine aynı motorun turbosunu yapan Alpason ustamız gizli özellikleri açıyor. Gizli özellikleri açtığında alarm dediğimiz mesela kornayı devreye alıyor. Anahtarla veya anahtarsız bir şekilde kapı açıldığında korna devreye alıyor. Camları uzaktan kumandayla kapatıp açabiliyorsun. Aynalar aynı şekilde. Bagaj vesaire. Yani ekstra özellikleri normal fabrika çıkışından sonra bayağı bir eklendi. Peki stop ederken yine kumandadan stop ediyor mu? Ediyor. 1-2 saniye sonra ediyor. 1-2 saniye sonra. Aynen. Anladım. Güzel bir sistemmiş. Hatta kendi çektiğim video da var. İnşallah hep beraber tekrar bir çekim Aynen. yaparız. İçeride bir kendi ses sistemi var. İşte cevap veriyor. Örneğin kontrol dediğinde aracın mesela yağ basıncı, suyu, Onları söylüyor. benzini, turbo basıncını, turbo şarjı kaç, lastiklerin dördünde de basınç ölçer var. Onları sonradan getirdik taktık. İşte sağ ön bu, sol ön bu diye hepsini tek tek söylüyor. Normal yani sohbet tarzında nasıl? Arabayla diyor, sohbet sen ediyorsun. nasıl? Araca çalış dedikten sonra aracınız çalıştı diye emniyet kemerinizi takın. Yani şey öyle. Söylediğim komutlara karşılık veriyor. Camı açtığında camlar açılıyor. Yani o şeyler çok güzel. O zaman onu da şöyle bir şey yapalım. Bu videoya güzel bir like ya da istek gelirse yorumlarda muhakkak yazın ki ben de Murat kardeşime söyleyeyim. Çok fazla istiyorlar. Biz de ona göre tekrardan güzel bir videosunu tekrardan yapalım. Komut sistemi falan ayarlandığında istiyorsanız lütfen aşağıya yorumlarda belirtin. Ekstradan bir de aracın içerisine bir bakalım. Ben bunda en çok merak ettiğim turbo sesi. Turbo sesi mesela yani normalde blow off kit. İçeride biraz. Normal aynen buradan atıyor şeyi. Aynen. Blow off'u sen buradan gösterebilir misin?
altta kalıyor. Şurada bak mavi boruyla hemen şurada gözüküyor. Elimin SQ'ye oradaki. HKS SQ'ye var üzerinde. HKS. Turbo öncesinde aslına bakarsan ben sadece o ses için çok sistem araştırdım. O blow Elektronik sesi, falan çakma böyle onlar deri çok var. şey yani Çok belli oluyor zaten. aynen Çok yapıyor çakma geçiyor. oluyor. Bir işte kendi kafamızda bir proje ürettik. Hani hava verdiği için blow sistemi dedik bir oraya bir tank koyalım diye hava versin şey. Ama onu da yapamadık. Sonunda turbo nasip oldu. Yani o Güzel tadı olmuş. gerçeğini aldık aynen. Ya bu arada dediğim gibi 4300-4500 dolar civarı bir fiyata mal etmiş. Gerçekten bir araba para var. Ekstra sadece bu turbo. Yani hani frenler, turbo, ya body kit'i falan bunların hepsi Onlar hariç. ekstra. Hariçtir. Onlar 7.000 lira civarı. Tabii 7000 ekstra bir 7000 lira daha bir fiyatı var. Çok merak ediyordunuz benden. O yüzden böyle bir video hazırladık. Şimdi aracın içerisindeyiz. Ekstradan bir içeride neler var neler yok Murat bize anlatsın. Aracın içerisinde araç zaten modifiyeye girdiğinde turbo basınçlarıyla, göstergeleriyle hepsiyle değişti. IM'in saatleri geldi. IM'in saatlerini getirdik yurt dışından. Artı 300 kilometre Evo'nun göstergeleri geldi. Normalde orijinalde kaç kilometre? 240. 240. Şu an kilometre göstergemiz 300 arkadaşlar. Aynen. Ekstradan tabi burada bir Double değişti. Orijinal T1'in haricinde 10.2 inç double'a döndük. Android işletim sistemli. dokunmatik mi? Dokunmatik. Evet, dokunmatik. Gördüğünüz gibi Artı dokunmatik. dokunmatiğe dönmemizin en büyük sebebi zaten araçta bazı Bluetooth ve Wi-Fi'li özellikler var. Onları oradan Evet. kontrol edebilmek için. Altta örneğin Bluetooth'lu Neon sistemi var. Neon sistemini hem telefondan hem Android işletim Buradan sisteminden kontrol buradan edebiliyorsun. aynen rengini değiştirip sese duyarlı hale getirerek alttaki ışığı Yakabiliyorsun. aynen. Artı sesli çalıştırma sistemini telefonu kullanmadan da Android'den yine buradan da kontrol ederek yani Evet. hiçbir şeye ekstra olmadan dokunup oradan sadece komutları Işıkları vererek aracı yakabiliyorsun. çalıştır, camları aç gibi. Şurada ince bir ayrıntı gözüme çarptı. Bu düğmeler. NOS bağlantı şartelleri onlar. Peki NOS düşüncen var mı? İlerleyen aşamada aranacak. Şu anda onunla ilgili farklı projeler olduğu için tesisatını hazırladık. Şu anda Evet. farklı bir yerde aktif konumda onlar. Ama Evet. NOS'la ilgili şu anda bagajda, onu şu an için göstermeyeyim. Bagajda tüpleri vesaire onlar hazır. Sadece aracın uyumlu hale getirilmesini bekliyoruz. Aracı Ha. şu an araç tamamen Ar-Ge aşamasında diyelim. Aynen ama ustamız yani Alparslan abimiz şu an için turboyu NOS'a uygun görmüyor. O Evet. nedenle biz şu anda yani yanlış bir şey yapmamak için ondan onay bekleyerek ki kendisi zaten yapıyor. Peki Orada yapılıyor. arabaya toplam ne kadar masraf etmişsindir? Arabaya bir kendisi kadar masraf olmuştur. 47 bin lira civarında. Zaten 47. ortalama 20 bin lira turbo. Evet. 7 bin lira body kit. Yani büyük rakam olarak baktığınızda işte double vesaire. Double'ı, göstergeler. Aynen. Bunlar zaten bayağı bildiğin kalıp olarak almışsın zaten şurayı komple. Aynen. Özel yapıldı. Yok, kalıp Özel değil. yapılmış. Özel yapıldı. Yani Aynen. çoğu zaten bu araca uygun bir şey olmadığı için her şey bu araca göre özel üretildi. En değerli yani en para tutan header, turbo, intercooler yani bunlar yazılım. Hortumlar, borular, yazılım. Yani tabii çoğu sadece şey. şu saatleri ben kendim hani yurt dışından getirdiğimde 3600'e getirdim. Peki onlarda yağ falan yazıyor. Yağ, air ne oluyor? Air fuel ration. Bu Benzin AFR. deposu mu? AFR yakıt hava karışımı. yakıt hava karışımı. Bu EGT egzoz sıcaklığı. Anladım. Bu da boost'umuz. Yani Turbo Bunlar- aynen. devreye girdiğinde ne kadar basıyor, basmıyor oradan aynen görebiliyoruz. oradan. Zaten arabayı yapıp teslim ederken 2 gün biz Ankara'da kaldık. Bir nevi aracı öğretti. Evet. Saatler şöyle olduğunda şuna dikkat et. Böyle olduğunda buna dikkat Evet. et. Şu olursa şunu yap. Yani bir nevi eğitimini aldık. Yani direkt herkes turbolu arabaya bindiğinde Car yapıştırayım gideyim hesabı olmuyor. ki en çok zaten motor kırma birinci viteste oluyor bilinçsiz Evet. kullanmadan dolayı. O nedenle bizim ustamız da bu konular hakkında bilgili olduğu için örneğin bizim kesici 7000 devirde girerken birinci viteste kesiciyi biraz daha geride tuttu. Evet. Motoru kırmamak adına. 6000 Zaten devir- birinci vites böyle hani sardığı için güçlü vites olduğu için millette Aynen. yapıştıra giderken o nedenle kırıyor. kırıyor. O yüzden yani Şubat'tan beri araç turbolu yani tam neredeyse bir sene oldu ve 10.000 kilometreyi geçti. evet. Aracı ben sıfır aldığım için yani şu anda araç 70 binde. Sıfır aldın arabayı. Aynen aracı sıfır aldık biz. 70 binde aracımız. Hani o yüzden arabanın fabrika çıkışından yani bugüne gelene kadar yani gerek arkadaşlarımın gerek ailemin gerek benim çok emeğimiz oldu ki en büyük destekçim zaten babam oldu bana. Evet. İlk başlarda aslında araba hiçbir şey yapmamak şartıyla arabayı almıştık biz. Ondan sonra tabii baktı ki durduramıyor. Kendi de arkadaş ortamımız, grubumuz çok güzel.
O da baktı yani güzel bir ortam. Bu arada sözünü balla bölüyorum. Lancer grubunuz vardı galiba. Mitsubishi Team. Mitsubishi Team grupları var. Bayağı bir 10 aile bin ortamı var üyemiz galiba, değil mi? Türkiye genelinde toplantılarımız oluyor. Mesela bugün daha zaten bir toplantı yaptık, kahvaltı. Hep beraber toplandık. Aşağı yukarı 15-20 araç bir araya geldik. Kahvaltımızı yaptık ailece, çoluklu çocuklu. Yani çok güzel bir ortam geçiriyoruz. Hani kendi aramızda zaten erkekler toplanıyoruz. Evet. Ama önemli olan aile Evet, sıcaklığı. eş, çocuk. O da çok güzel bir ortamımız var işte. Yani bizi birbirimize bağlayan bir araba oldu. Evet. Bundan önce de arabalarımız oldu. Turboyu %80'i yapamayız dedi. Atmosferik olduğu için. Tabii uğraşmak biraz zor oluyor. Hani turbolu arabayı turbosunu büyütüp şey yapabiliyorsun. Hani Aynen. kullanabiliyorsun ya da onda da basınç sorunları oluyor zaten de. Ama sıfırdan tamamen turboyu yapmak gerçekten çok zahmetli bir iş. Zahmetli. Zor, ya imkansız değil ama zahmetli. Aynen. Çoğu kişi uğraşmıyor. Yani zaten olamaz İmkansız diye bir bir şey şey yok. yok. Örneği Evet. var. Ama şöyle diyeyim, İzmir'de yapabilirim diyen ustalardan yani yaptığı bir araç örneği istediğimizde yok. Yok. Yani neye göre güvenerek aracı teslim Verdim. edeceğiz? Yani çünkü bunu yapan usta kendi zaten Mitsubishi'yi çekirdekten yetişme. Mitsubishi Yani servisten. servisliğinden tutun her şeyine, yurt dışında Rusya'ya, Amerika'ya eğitimlerine, seminerlerine gitti. Yazılımını kendi yapıyor. O derece bilinçli biri. Yani kendi arabası üzerinde önce her şeyini yaptı. Tamam dedi, bu araba bitti. Bundan sonrasını yapabilirim dedi. Sonra bize dedi ki arkadaşlar araç turbolanabiliyor. Örneği bu. Biz de Ankara'ya gittik. Türkiye çapında yine arkadaşlarımızla toplandık. Lansmanı yapıldı. Ankara'ya gittik. Orada zaten ben direkt dedim arabanın anahtarını al, yap abi. Direkt. Yani o derece test yaptık. Gayet de başarılı olmuş zaten. Görsel olarak da göze çok hitap ediyor. Zaten dışarıdan baktığında normal böyle hani Evo görsel olarak tamamen Evo zaten. Aynen. Bayağı bir emek harcanmış. Bir şey daha soracağım. Bu akü şeyini mi gösteriyor? Aynen. Sonradan bunları ben kendim Aynen, taktım. gördüm ben de. Hem USB şarj olarak kullanıyorum bunu. Bunu da akü göstergesi olarak, yani akünün göstergesi derecesi kaç olduğunu mesela. Aynen oradan görebiliyorsun. Ya küçük ayrıntılarla aslında kolaylaştırmak için yaptık bazı şeyleri. Evet. Ya hani normalde aracın şeyini göremezsin. Yani şarjı ne kadar şarj ediyor, Aynen. etmiyor göremezsin ama buradan rahat bir şekilde görebiliyorum. Bayağı çok fazla ayrıntı var. Gerçekten de güzel olmuş. Biz de videoyu bitirelim. Geldiğin için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yine dediğim gibi bu arada Muhammed kardeşimin dediğim gibi kanalına abone olmayı unutmayın. Onun linki aşağıda. Ekstradan tekrardan bu arabanın sesli komutlu çalışma videolarını falan istiyorsanız muhakkak yorumlarda belirtin. Ben de like atın. Ben de diyeyim ki Murat kardeşime diyeyim böyle böyle istiyorlar. Ona göre videomuzu yapalım. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdi Lancer'ın çekiminde bana yardımcı olan Muhammed kardeşime buradan, bu arada Muhammed'in bir kanalı var. GZM Production mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Sağ üst köşede çıktı. Oraya tıklayarak kanala abone olabilir. Ekstradan da açıklama kısmına da link ekledim. Kanalına gidebilirsiniz. Gayet güzel. Bu arabanın ekstra çekimini de onun kanalında bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Murat'a da buradan teşekkür ediyoruz. Murat'a da bir söz verelim. Aynen. Muhammed kardeşim sağ olsun, aracımızın çekimlerinde çok büyük emeği var. Yani çekimlerini ben de hem Instagram sayfasından hem de kendi sayfasından takip ediyorum ki sayın geçmişlerimiz de var. Yani birlikte çekimlere gittik. Çok beğendiğim için ben de kendisinden böyle bir şey zaten istemiştim. Sağ olsun. Murat abi de bizi kırmadı. Aynen geldi sağ olsun, bizim için de geldi. O arabayı çekiyoruz.